Takılık yapımı için öncelikle Havayla Kuruyan hamur, akrilik boyalar, bir kase su, şekil vermek için bardak, tabak, fırça, streç film ve diğer malzemeleri de açıklama kısmına ekliyorum. Öncelikle hamurumu hazırlıyorum. Kullanacağım kadar olan kısmını kesip ayırıyorum ve kalan kısmını streç filme sarıp kaldıracağım. Evet, takılığımızın tabağını hazırlıyorum. Kullanacağım tabak boyutuna kadar açıyorum oklavayla. Siz isterseniz yuvarlak bir tabakta tercih edebilirsiniz. Tabağımın dışında kalan fazla kısmı da kesiyorum ve ayırıyorum. Daha sonra streç filmle tekrar tabağımı kaplıyorum ve hamurumu yerleştiriyorum. Bu tabağın şeklini alacağım kuruyunca. Kenarlarını da düzeltiyorum. Şimdi mantarını hazırlayacağım. İstediğiniz büyüklükte mantar yerleştirebilirsiniz tabağınıza ya da başka şekiller de olabilir. Mantarımı da biraz ıslatıp tabağa yerleştireceğim ve biraz yapışmasını sağlayacağım parmaklarımla. Fırçadan da yardım alabilirsiniz. Zaten çok kolay yapışıyor. Mantarımı da yerleştiriyorum. Yine biraz sabundan destek alarak. Ve düşmemesi için de sabitlemek için bir parça hamuru da destek olarak koydum. Şimdi kurumaya bırakacağım. Bir gün boyunca kuruttum. Şimdi zımparayla pürüzsüzleşmesini sağlıyorum. Fırçayla da tozlarını temizliyorum. Şimdi renklerimi yapacağım. Bir önceki videomda şişe boyama ve ışıklandırma videosu çekmiştim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Ben turuncu tonları kullanacağım için sarı, kırmızı ve beyaz renklerini karıştıracağım. Alt tabanını çok açık bir renkle boyuyorum. Mantar kısmında rengini biraz daha koyulaştırarak tekrar boyuyorum. Şimdi evet, sapını da boyayacağım. Mantarımın tepesi için de fırçamın diğer ucunu kullanarak benekler yapıyorum. Evet, beyaz sulu fırçamla da tabağıma biraz beyazlıklar kattım. Ve kurudu. Pürüzsüz, kurumuş, çok güzel bir takılık oldu. Şimdi takılarımızı asma zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.